Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan yelek modeli olarak ve etol şal yapımında kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım sizlere. Buradan Anne İşleri kanalına sevgilerimi gönderiyorum. İlk olarak Anne İşleri kanalı bu modeli hazırlamıştı ve ismini de bu kanal vermişti. Şimdi sizlere bu modeli anlatmak istiyorum. Modelim 13 ilmekle yapılıyor. Aralarda 3'er tane haroşa kullandım. Toplamda 16 ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben iki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. 16 ve katlarını ayarladıktan sonra en son 3 tane ilmek ilave etmeyi unutmayın. İki model için 16 16 32, 3 tane kenar ilmeği ile birlikte 35 ilmek hazırladım. Bu şekilde vakit almamak için başlangıcında 2 diş haroşa örerek hazırlık yaptım. Şu anda örgümün ön sırasındayım ve örgümün ilk yüzündeyim. Burası ön yüzüm ve ilk sırası. Başlangıçtaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Burada modelin başında ve sonunda yapılan artırmalar ortada kesilerek şekillendiriliyor. 3 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek artırdım. Devamında 1 2 3 4 5 6 ilmek düz olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bu toplama işleminden sonra bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm ve bir tane ilmek artırarak arada 3 tane haroşamı koyuyorum. Haroşaları ben düz örerek uyguladım. Burası bir model. Şimdi tekrar aradaki 3 haroşadan sonra bir ilmek artırdım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Sonraki 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bir ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra bir tane ilmek artırıyorum. Her modelin arasında 3 adet bu şekilde haroşamız var. İlk sırayı kurdum. Örgümün arka tarafındayım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırdığım ilmekler de dahil olmak üzere aradaki ilmeklerimi bu şekilde ters örüyorum. Burada arada bir tane ön yüze ters koyduğumuz ilmeğimiz vardı. Bunu düz olarak örüyoruz. Diğer ilmekleri ters olarak devam ediyoruz. Artırdığım ilmeği de ters ördükten sonra sadece aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci sırayı arka yüzü tamamladım. Tekrar ön sıradayım. Burası 3. sıra. Baştaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu haroşaların olduğu yerde artırmalarımızı yapıyoruz. Devamında 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak örüyorum. Burada bakın kesme yaptığımız ilmeğimiz var. Bunun önündeki 2 ilmeği de dahil ediyoruz ve bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz. Ters ilmeği aynen tekrar ters örüyoruz. Sonraki 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Artırdığımız iki kenardaki ilmekleri düz olarak devam ediyoruz. Haroşa ilmeklere geldiğim zaman bir tane ilmek artırıyorum. Ve aradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 haroşa ördükten sonra bir tane ilmek artırıyorum. Ve sonraki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Burada kesme işlemi yaptığımız ilmeğimizi önündeki ilmeği 2 ilmeği de dahil ederek 3 ilmek olarak
topluyoruz. Ters ilmeğimi aynen ters ördüm. Sonraki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 3 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeklerimi, ters ilmeklerimi ters, aradaki bu bir tane ilmeği düz olarak devam ediyorum. Örgümün ön sırasındayım. 5. sıradayım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu düz ilmekleri bittiği yerde bir tane artırma yapıyorum. Sonrasında 4 ilmek düz örüyorum. Burası bakın kesme yaptığım ilmek. Önündeki 2 ilmeği de ilave ederek bu 3 ilmeği birlikte topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi düz ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu aradaki örmüş olduğumuz 3 tane düz ilmeğin başında ve sonunda yaptığımız artırmaları örgümüzün ortasında keserek sayıyı dengeliyoruz. Bir ilmek artırdım. 4 ilmek düz ördüm. Sonraki 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. 5 ilmek daha düz ördükten sonra bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta aynı şekilde ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. İki modelin arasındaki ilmekler hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örülüyor. Diğer ilmekler ters. Aradaki bu bir tane ilmeği düz olarak örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada daima kesme işlemi yaptığımız bu son ilmeği önündeki 2 ilmeği ilave ederek 3 ilmek olarak topluyoruz. Sonraki ilmeği ters olarak örüyoruz. Ve kalan ilmekleri düz olarak devam ediyorum. Aradaki haroşa olan ilmeklere gelince bir tane ilmek artırıyorum. Ve bu 3 ilmeği, iki modelin arasındaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu şekilde aralardaki üçer tane haroşaların başında ve sonunda artırma yapıyoruz. Ortada kesme işlemi. Bir ilmek artırdım. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeği birlikte topladım ve bir ilmek ters ördüm. Kalan ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Kenardaki 3 ilmeği düzelerek örerek tamamlıyorum. Arka sırada aynı şekilde ilmekleri örerek tamamlıyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada üçer üçer topladığımız ilmekler 1 2 3 4 5 sıra olunca modelimiz tamamlanıyor. Biz şu anda 1 2 3 4 defa tekrarladık. Bu 5. defa tekrarlamamız olacak. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bu tarafta ilmek sayısını keserek azaltıyoruz. Diğer tarafta ilmek sayısını çoğaltmış oluyoruz. İki modelin arasındaki haroşa bölümüne kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bir tane ilmek artırıyoruz. Ve aradaki
3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi birlikte topladım. Burada mutlaka bir ilmek ters örüyoruz ki burada modelimiz belirginleşsin. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. 3 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Burada başlangıçtaki 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonrasındaki ilmeklerimizi ters ilmekleri ters, aradaki bu bir tane ilmeği ise düz olarak örüyoruz. Örgünün bundan sonraki bölümünde ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamamız gerekiyor. Örgü yeni başlayanlar için hemen ikinci modelin ilk sırasını göstermek istiyorum. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Sonraki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde 3 6 ilmek düz ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir ilmek ters örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. İki modelin arasındaki kalan bu 3 ilmeği düz örüyorum. Aynı ilk başlangıçtaki gibi ikinci modelimizi kurmuş olduk. Ben bu şekilde devam ettim. Modelimiz kendinden bu şekilde dilimli bir görünüme sahip. Burası arka yüzü. Başka bir iple de çalıştım. Angora iplerle de gayet güzel olan bir model. Bu arada Anne İşleri kanalının anlatımına gerçekten bayılıyorum. Bakmanızı tavsiye ederim. Hatta yorum yazanlar benden de selam söylesinler. Çok güzel modelleri var. Anlatım gerçekten çok güzel. Bu model için de Anne İşleri kanalına teşekkür ediyorum. Bu modeli çünkü o kanaldan görüp çalıştım. Herkese kolay gelsin.